Gözlem evrime hayır diyor. Evrimsel süreçlerin hiçbirisinde maksat takip etmek yoktur. Milyarlar sene öncesine gitmeye gerek yok. Arkasında evrimsel süreçler mi var? Yoksa kast ve irade ve ilim sahibi olan bir yaratıcı mı var? Evrimciler diyorlar ki insanın son haline gelmesi evrimsel süreçler çerçevesinde olmuş. Rastgele mutasyonların %95'inden ziyadesi zararlıdır. Ya bir gözümüzün burada, bir gözümüzün burada olma ihtimali yok mu? Var. Neden? Burnumuz en güzel yerinde. Evrimsel süreçlerin hangi birisi şu en faydalı model olan el sanatını vücuda getirdi? Bakın burada müthiş bir aldatmaca var. Yaratılışı kabul etmiyoruz. Fikir beyan etmekten ziyade sadece küfür yazıyorlar. Tek orijinal döndüklerinin sebebi aslında bu. Çünkü çok kökten yaratılma onların fikirlerini darmadağın eder. Biz aklımızı başkalarının eline ne olursunuz teslim etmeyelim. Evrim, yaratılışı, mevcudatı, insanı, hayvanı yaratıcı olmadan, yaratıcı işin içine katmadan açıklama çabasıdır. Eğer görmüyorsak Allah akıl ve fikir versin diyorum. Değerli dostlar, gözlem evrime hayır diyor. Ne demek bu? Yani iki gözü olan insan kainattaki herhangi bir mevcuda baktığında onun o gözleminin evrime hayır dediğini bu videoda izah etmeye çalışacağız. Bu video çok açık, çok net, çok anlaşılır bir video olacak. Dolayısıyla köyde yaşayan, okuma yazması olmayan, ilim tahsil etmemiş herhangi bir kardeşimiz dahi bu videoyu izlediğinde evet bu mantık ve bu gözlem evrimin olmadığını söylüyor. Evrimin olmadığını aslında bana izah etmiş oluyor diyecektir. Bundan eminim. Dolayısıyla bu videoyu izleyen herkesten rica ediyorum. Lütfen ideolojilerinizi bir tarafa bırakın, ön yargılarınızı bir tarafa bırakın ve bu videomu tamamen ön yargısız izleyin. Dolayısıyla dikkatlice sonuna kadar izlediğinizde benim ortaya koymuş olduğum bu argümanların akıl ve mantık çerçevesinde olan argümanlar olduğunu çok net bir şekilde anlayacaksınız. Bakınız, gözlem evrime hayır diyor. Milyarlar sene öncesine gitmeye gerek yok. Şu an bir insanın sadece dış görüntüsüne bakarak burada bu suretin, bu şeklin oluşmasının, bu şekli almasının arkasında evrimsel süreçler mi var? Yoksa kast ve irade ve ilim sahibi olan bir yaratıcı mı var? Bunu net bir şekilde ortaya koyacağız ama kararı siz kendiniz verin. Ben akla kapı açacağım sadece. Bu insanın sadece şu baş olan kısmından başlamak istiyorum. Yaklaşık 2-3 kilo ağırlığındaki her insanın başının üzerinde 2 tane göz var, 2 tane kaşı var ve 2 gözüyle 2 kaşının ortasında bir tane burun var. Hemen alt tarafında bir tane ağzı var ve kafasının üstünde de kaşları var. Şimdi diyeceksiniz ki bunu zaten biliyoruz. Evet, bunu bilmek ayrıdır ama bunu incelemek ayrıdır. Şimdi evrimsel süreçlerin hangi birisi bu şeklimizin oluşmasında etkisi olmuştur? Gelin beraber inceleyelim. Mesela evrimciler diyorlar ki insanın son haline gelmesi evrimsel süreçler çerçevesinde olmuş. Peki nedir bunlar dediğimizde? Bir diyor rastgele mutasyonlar, yani mutasyonların etkisiyle. 2 doğal seleksiyon, yani doğal seçilim dediğimiz çevre şartlarının etkisiyle insan ilk orijinden itibaren bu hali almıştır diyorlar. Bakın bunu 2 farklı şekilde ele alacağım ama önce birincisinden başlayalım. Önce sadece gözümüze hitap eden kısmından başlayalım. Diyorsunuz ki peki bu rastgele mutasyonlar insan vücudunda ki insanlık mertebesine kadar geldiğini söylediğiniz o merhalelerin tamamında bu rastgele mutasyonlar gerçekleşiyor mu? Evet, bu rastgele mutasyonlar işte insan olmadaki maymun halimizde, daha önceki karada yaşayan halimizde, daha önce denizde yaşayan halimizin tamamında rastgele mutasyonlar gerçekleşiyor. Peki diyorsunuz ki bu rastgele mutasyon diyorsunuz. Bakın mutasyon, rastgele mutasyonlar ki şu anda laboratuvar ortamında yapılan deneylerin tamamında rastgele mutasyonların %95'inden ziyadesinin fazlasının zararlı olduğu ortaya çıktı. %1'lik
yani %1-2'lik nötr, geri kalan %1'lik bir kısmının faydalı mutasyon olduğu söyleniyor. Bunu ben söylemiyorum. Bunu şu anda yapılan bütün bilimsel çalışmalar söylüyor. Rastgele mutasyonların %95'inden ziyadesi zararlıdır. Evrimcilerin iddia ettiği evrimsel süreçlerde biz bu rastgele mutasyonlara maruz kaldık mı? Evet, hem de milyarlarca rastgele mutasyona maruz kaldık. Arkadaş, bu rastgele mutasyonların bir aklı, bir fikri, bir şuuru, bir düşüncesi yoktur. Bunu zannediyorum evrimci arkadaşlarımız da zaten kabul ediyorlar ki ismine rastgele mutasyonlar diyorlar. Peki bu kadar mutasyon geçirdiğimiz halde şu anda başımızda, yani 2 kilo 3 kiloluk ağırlığa sahip olan bu başımızda neden 2 tane gözümüz var? Neden? Rastgele tesadüfen olduysa bu, bizim başımızın üzerinde belki onlarca, yüzlerce göz olması lazım. Ya da bir ileri safhası, ya da neden gözlerimiz çukurda, ya da neden ikisi yan yana, ikisi farklı bakıp tek olarak görüyor? Neden ikisinin üzerinde kaş var? Binlerce, yüz binlerce mutasyon geçirmişsek, ya arkadaşlar neden milimetrik olarak hiç şaşırmadan bu kadar düzgün bir şekilde bu başın üzerine bu göz yerleştirilmiş? Ya bir gözümüzün burada, bir gözümüzün burada olma ihtimali yok mu? Var. Onların, evrimci arkadaşlarımızın iddia ettiği yolla bakarsak insanın bir gözünün burada, bir gözünün vücudunun herhangi bir yerinde olması lazım. Çünkü rastgele mutasyonlar diyor. Yani hatta bir göz değil, binlerce göz olma ihtimali var. Hatta bu gözlerin düzgün bir şekilde buraya yerleştirilmeme ihtimali var. Yani neden 2 gözümüz burada? Neden 2 gözümüzün ortasında burnumuz var? Hadi arkadaşlar, yani bütün insanlara bakıyoruz. Bütün insanların, ki hepsi farklı farklı mutasyonlar geçirdiklerini iddia ediyorlar. Bu kadar mutasyon geçirdiğimiz halde neden bu kadar düzenliyiz? Neden burnumuz en güzel yerinde? Hadi bakalım burnumuza farklı bir yer bulalım. Akılsız, şuursuz, rastgele mutasyonlar nasıl biliyor ki bu burnun en güzel yeri burasıdır? Bu şu demek olmuyor mu aslında? Bu mutasyonlar vücudumuzun her tarafını incelediler, baktılar. En güzel yer neresi dediler? Burası dediler. Ve göz ile ağzımızın aynı yerde, aynı cephede olması gerektiğine karar verdiler. Yani gözümüz önde, ağzımız arkada olabilir mi? Evet, olabilir. Çünkü milyarlarca mutasyon geçirmişiz biz yani. Mutasyonların hiçbirisinde hiçbir şekilde değişikliğe uğramadık mı? Ya ellerimiz, bakın en güzel şekilde ellerimiz duruyor. Ya milyarlarca mutasyon geçirdik arkadaşlar. Bu mutasyonlardan hiçbirisi mi etkili olup da insanlığın elini, ya da insanlığın %10'unun %20'sinin elini 7 parmaklı, 8 parmaklı, parmak şekilleri farklı olacak hale getirmedi? Bakın burada aslında evrimci arkadaşların olaya detaylı bakmadıklarını net bir şekilde anlamış oluyoruz. Mutasyonların %90 kısmından ziyade, hadi o güzel hatırları için %80'inden ziyadesi zararlıysa, insan vücudunun %80'inin yamuk yumuk şekilsiz olması icap etmez mi? Gözü bir tarafta, kulağı bir tarafta, eli bir tarafta, bir gözü önde, bir gözü arkada, ağzı vücudunun farklı bir yerinde, ama öyle değil. Milimetrik olarak bakın gözlerin yerleri belli. Bakın bu evrimin sadece göz kısmını konuştuk. Evrimci arkadaşların evrim sürecinde iddia ettikleri rastgele mutasyonlardan sonra bakın doğal seçilim nazarıyla bir bakalım. Arkadaşlar bu kadar insanlık dünyanın hep farklı yerlerinde yaşadığına göre, o çevre şartlarına göre, ki iddia ediyorsunuz çevre şartlarının evrim üzerinde ciddi manada etkisi var. Peki bu çevre şartları dediğimiz, yani ısı, sıcaklık, soğukluk, nem oranı, oranın havasının sertliği, besinler, zorluklar, neyseniz, yani bu doğal seçilim içerisinde koyduğunuz ne varsa, o doğal insan vücuduna etki eden, insanın evrimine etki eden neyse artık, neden gözü en güzel yerine yerleştirdi? Neden gözü çukura yerleştirdi? Neden gözümüzün üzerine bu kaşımızı koydu? Geçen gün bir haber sitesinde bir kardeşimiz kaşı ile ilgili doktora başvurmuş. Orada bir operasyon çekmişler. Yani o doktor, tıp ilmine hakim olan birisi dahi kaşlarına müdahale ederken bir kaş yukarı kaçmış, bir kaş burada, ve bunu haber sitelerinde yayınladılar. İlim sahibi dahi müdahale edince farklılaştırıyor. Doğal şartlar, doğal ortam, doğal seçilime etki eden bu doğal ortamlar nasıl oldu da en güzel haline getirdi bu insan yüzünü? Ve gerçekten çok merak ettiğim, nasıl oldu da, bakın şurada yüzümüzde hudut bekçileri var arkadaşlar. Bakın burada sakalımız çıkıyor, ama bakın burada sakalımız, yanaklarımızda sakallarımız çıkmıyor. Burada ince bir ayar var, ince bir çizgi var. Bakın kaşlarımızın çizgileri ince bir şekilde ayarlanmış. Buna doğal etmenler
ne oldu da nasıl bir şekilde karar verdiler de bu çizgiyi koydular? Hangi şart, hangi sıcaklık, hangi soğukluk bu çizgileri buraya yerleştirdi değerli arkadaşlar? Ya burada insan yüzüne baktığımızda çok net bir şekilde bir kastın, bir ilmin, bir iradenin, bir kudretin eserini görmüyor muyuz? Bu kudret, bu ilim, bu kast ya rastgele mutasyonlarda, ya doğal ortamın etkisinden, ya vücudumuzdaki atomlardan, atomların organize bir şekilde almış olduğu karardan, ki bunların hiçbirisinin olmadığını aklı başında olan her insan kabul ediyor. Öyleyse ilim, irade, kudret sahibi olan birisinin bu şekli vermesi akla, mantığa en uygun tercih değil midir? Evet değerli dostlar. Bakın olaylara yakından bakmak lazım. Yakından incelemek lazım. Dolayısıyla evrimci arkadaşlar aslında mesleklerinin iç yüzünü bilmiyorlar. Neyi inkar ettiğinde neyi kabul etmek zorunda olduklarının farkında değiller. Aslında yaratıcıyı inkar etmekle nihayetsiz yaratıcıları kabul etmek zorunda olduğunun farkında değiller. Bakın siz bir yaratıcıyı kabul etmemekle aslında doğal şartların tamamına, yani çevredeki bütün doğal şartların tamamına ilahlık veriyorsunuz. İnsanın bedenindeki 50 trilyon hücrenin tamamına aslında ilahlık veriyorsunuz. Mutasyon dediğiniz, hiçbirisinin arkasında kast yok. O olaya aslında bir ilahlık atfediyorsunuz değerli arkadaşlar. Evrimsel süreçlerin hiçbirisinde akıl yoktur. Evrimsel süreçlerin hiçbirisinde şuur yoktur. Evrimsel süreçlerin hiçbirisinde gaye takip etmek yoktur. Evrimsel süreçlerin hiçbirisinde maksat takip etmek yoktur. Ama insanın sadece yüzüne bakınca net bir şekilde, açık bir şekilde gayelilik, amaçlılık, faydalılık nazarı dikkatimize çarpmıyor mu? Görmüyor muyuz yani? Eğer görmüyorsak Allah akıl ve fikir versin diyorum. Bakınız sadece gözü ele aldık. Kulağın şekli apayrı bir şekilde. Kulağımız vücudumuzun herhangi bir yerinde olabilirdi. Peki evrimsel süreçlerin hangi birisi bu kadar mükemmel bir şekilde kulağı buraya yerleştirdi? Evrimsel süreçlerin hangi birisi şu en faydalı model olan el sanatını vücuda getirdi? Bakın biyomekanik olarak incelediğimizde en güzel elin bu olduğuna karar veriyoruz. Bütün ilim buna karar veriyor. Ama bunu evrimsel süreçlere verdiğimizde arkadaşlar rastgele mutasyonlar bir kere bu en faydalı modeli nereden bilecekler? Milyarlarca deneme yanılma yöntemini yapmaları lazım. Ama onlarda akıl yok, ama şuur yok, ama çevre şartlarından hiçbirisinin bu manada aklı şuuru yok. Öyleyse benim vücudumun sadece görünen hali evrime yok diyor. Evrim olamaz. Evrimden kastettiğimiz mana bir türün başka bir türe dönüşümü değerli arkadaşlar. Bakın burada da bir safsata cereyan ediyor. Bunu dediğimizde arkadaşlar yani bu kadar evrimle ilgili makaleler, bu kadar evrimle ilgili bilim adamlarının söylemleri var. Ne diyorsunuz değerli arkadaşlar? O makalelerin tamamına bir göz atın. O makaleler bir türün bir türe dönüşümü ile ilgili olan makaleler değil. Sadece mikro evrim dediğimiz aslında evrim olmayan adaptasyon, yani tür içi değişimlerden bahseden makaleler. Yoksa şu anda hiçbir deney, hiçbir laboratuvar ortamındaki test şunu ortaya koymuş değil. Şu tür zaman içerisinde bu türe dönüşmüştür dediğine dair tek bir ispatlanmış, neticelenmiş bir deney yok. Ama aslında yaratıcının, Allah'ın büyük bir rahmeti olan adaptasyon dediğimiz çevre şartlarına uyum, ki bu Allah'ın rahmetidir, yaratıcının rahmetidir. O tür çevre şartlarına uyum sağlamazsa zaten hayatını devam ettiremez. Zaten şu andaki bilimsel veriler dahi bu çevre şartlarının genlere aktarılmadığını net bir şekilde ortaya koydu. O çevre şartları, o varlığın, insansa insan, hayvanlarsa hayvanlar, onların hayatlarının devamı için zaruri olan şeyler. Zaten biz bunu evrim teorisinin ortaya çıkmasıyla anlamış değiliz. Bu insanlık var olduğundan beri var zaten. İnsanların bir kısmının rengi siyah, bir kısmının rengi beyaz. Güneş ışığına maruz kalan yerlerdeki insan renginin siyah olduğunu zaten biliyoruz. Oraya adapte olduğunu zaten biliyoruz. Bu evrim teorisiyle beraber ortaya çıkmadı. Evrim teorisinden daha önce de var. İnsanlar ya da hayvanlar bulunduğu çevre ortamına uyum sağlıyorlar. Yani bunu getirip de buna evrim demek kadar bir safsata olabilir mi? Ve bunun adına maalesef mikro evrim diyor. Mikro evrimle ilgili makaleler yazılıyor. Bizim Müslüman kardeşlerimizin bir kısmı da evet arkadaş işte mikro evrim ispatlandı. Mikro evrimle ilgili şu kadar makaleler var. Bunu inkar mı ediyorsunuz? Buna karşı çıkmak bilime karşı çıkmaktır.
Arkadaşlar biz buna karşı değiliz. Bunun adının mikro evrim olmasıyla bu evrim olmuş olmuyor. Bakın burada müthiş bir aldatmaca var. Biz bunu inkar etmiyoruz ama onun adının mikro evrim olduğunu kabul etmiyoruz. Bizim evrimden kastettiğimiz yaratıcısız mevcudatın vücut bulmuş halini inkar ediyoruz. Müdahalesiz yaratılışı kabul etmiyoruz. Ki evrim fikrini savunan kime sorarsanız sorun, evrimden kastettiğiniz nedir dediğinde bir türün başka bir türe dönüşümü der. Evet, biz bunu kabul etmiyoruz işte. Bizim evrimin kabul etmediğimiz kısmı işte tam olarak da burası. Yani müdahalesiz yaratılışı kabul etmiyoruz. Bakınız, evrim yaratılışı, mevcudatı, insanı, hayvanı yaratıcı olmadan, yaratıcı işin içine katmadan açıklama çabasıdır. İşte biz bunu kabul etmiyoruz. Yoksa mikro evrim dedikleri aslında evrim olmayan adaptasyon çok açık ve net bir şekilde gün gibi ortada. Bakın burayı da lütfen kaçırmayın. Çünkü burada müthiş bir oyun dönüyor. Bakın işin ikinci ve çok ilginç bir boyutunu izah edeyim. Evrimciler genelde tek orijinden, yani tek kökten evrim sürecinin başladığını kabul ediyorlar ya. Arkadaşlar, dünyanın tamamı madem canlılığa ilk andan itibaren uyumlu idi, o zaman dünyanın her tarafında farklı orijinlerle evrimsel süreç başlamış olsun. Neden tek bir yere sığdırıyorsunuz? Dünya madem canlılığa uygun hale geldi, illa bir yerde Afrika kıtasındaki kozmik çamurdan neden başlasın? Neden Çin'deki bir kozmik çamurdan da bir canlı meydana gelmesin? Ki kabul etmiyoruz zaten biz bu kısmı. Bakın, bu manadaki bir fikirden dahi yola çıkarsak, farklı kıtalardan evrimin başladığını mesela düşünün. Asya'da bir canlı oluştu. Afrika'da bir canlı oluştu. Tek orijin diyelim, ilk kök diyelim. Ondan sonra Avusturya kıtasında oluştu. Peki bunlar evrimsel süreç geçirdiler ama bu kıtaların tamamındaki insanların şekillerine bakıyoruz. Aynı şekilde evrimleşmişler. Hepsinde de ne tesadüf iki göz var. Hepsinde de bir burun var. Ne tesadüf değil mi arkadaşlar? Hadi bunu kabul etmiyorlar zaten. Onun için tek orijine döndüklerinin sebebi aslında bu. Çünkü çok kökten yaratılma onların fikirlerini darmadağın eder. Aslında evrimsel bir süreç varsa akla, mantığa uygun olanı her yerden bu sürecin başlaması. Ama bunu kabul etmiyorlar. Hadi onların kabul etmiş olduğu tek orijinden meseleyi ele alalım. Yani tek kökten. O kök bir canlılık oluştu ve aradan 1 milyar sene geçti. Dünyanın her tarafına dağıldılar. Bir kısmı Afrika'ya gitti, bir kısmı Asya'ya gitti, bir kısmı Amerika kıtasına gitti ve evrimsel süreç dünyanın tamamında yine devam etti. Arkadaşlar, dünyanın her tarafındaki doğal şartlar, ki doğal seleksiyon dediğiniz o doğal şartlar insanın vücuduna, mevcudatın vücuduna etki eden o doğal şartlar hep farklı farklı ya. Ya Çin'deki evrimsel süreçle insan olmaya kadarki geçen süreçteki insanın da iki gözü var. Amerika'dakinin de iki gözü var. Dünyanın neresinde olursanız olun aynı dış ve iç özelliklere sahibiz. Ya bu evrimin aslında safsatasını ikinci bir kere daha ortaya koymuş olmuyor mu? Hadi insanı bir tarafa bırakın arkadaşlar. Hayvanların tamamına bakın. Hayvanların tamamının başının üzerinde iki gözü var neredeyse %99. Neden? O gözün hayvanın başında değil de hayvanın, yani vücudunun herhangi bir yerinde olma ihtimali evrimsel süreçler nazara alındığında, ki ilimsiz, şuursuz, rastgele olan şeyler, her yerinde olabilir bu göz. Bakın, kediye bakıyorsunuz, iki gözü var. Koyuna bakıyorsunuz, ineğe bakıyorsunuz, deveye bakıyorsunuz, maymuna bakıyorsunuz, sineğe bakıyorsunuz, örümceğe bakıyorsunuz. Hepsinin kafasının üzerinde iki göz var. Ya burada net bir şekilde bir kast gözükmüyor mu? Hadi evrimsel sürecin en alt basamağında olanlara baktığımızda onlarda da iki göz var. Onlarda da iki kulak var. Onlarda da göz kafanın üzerinde ve onlar mutasyon geçire geçire evrimsel sürece devam ediyorlar ya. Nedense o mutasyon hiç gözün yerini değiştirmiyor. Nedense o mutasyon hiç kulağın şeklini, hiç başın şeklini değiştirmiyor. İşte bu bir safsatadır arkadaşlar. İşte bu bir aldatmacadır. İşte bu gözünü hakikate kapatmaktır. Onun için evrimci arkadaşlar, evrim fikrini savunan, yaratılışı kabul etmeyen arkadaşlar, gözünüzü açın ve bu kainatın tamamına bir bakın. Bu kainatta görmüş olduğunuz bu mükemmellik, ki evrimsel sürecin en alt basamağında olanlarda dahi evrim fikrini reddetmiyor mu? Evrim fikrinin bir safsata olduğunu ortaya koymuyor mu? Benim bu söylediklerime karşı bir argümanınız, bir fikriniz varsa lütfen yorumlara yazın. Biz her şeye açığız. Fakat evrimle ilgili yaptığımız video
videoların tamamının altına evrimci arkadaşlar fikir beyan etmekten ziyade sadece küfür yazıyorlar. Küfürle evrim fikrinin mantıksal boyutunu ele almıyorsunuz değerli arkadaşlar. Bakın burada biz bir argüman sunuyoruz. Gözlem evrime hayır diyoruz. Siz de bu gözlemin evrime evet dediğini iddia ediyorsanız buyurun yorumlara yazabilirsiniz. Bize ulaşın. Bununla ilgili sizinle program yapmaya kadar varız. Ama ne olursunuz artık küfretmeyin. Çünkü evrim fikrinin savunulacak hiçbir tarafı yok. Sadece ateistlerin sığındığı ama mantıksal boyutu olmayan bir tezden ibarettir. Bir ön kabulden ibarettir. Bilimsel çalışmaların tamamı aslında evrimin olmadığını net bir şekilde ortaya koydu. Ama ben bu videoda gözlem dahi yani laboratuvar ortamına girmeden gözlemin dahi evrimi reddettiğini ortaya koyduk. Varsa bununla ilgili güzel bir fikriniz buyurun kabulümüzdür. Gelin bu konuyu konuşalım. Çünkü ömür gidiyor. Biz aklımızı başkalarının eline ne olursunuz teslim etmeyelim. Bazı şeyleri ön kabullerimiz olmadan inceleyelim ki biz birilerini ikna ettiğimizde bize bir faydası, bir menfaati olmayacak. Ama net bir şekilde bir aldatmacanın insanların ahiret hayatını mahvettiğini ortaya koymaya çalışıyoruz. Kısacık bir hayatımız var. Bu kısacık hayatımızda eğer başkalarının bizi yönlendirmesiyle ebedi hayatımızı mahvedeceksek çok yazık olur. Onun için yorumlar kısmına lütfen açık bir şekilde küfür olmadan fikirlerimizi yazalım. Biz onların tamamına cevap vermeye çalışırız. Biliyorsunuz ki biz Mayrahale olarak bu evrim fikrini onlarca akademisyen hocalarımızla, profesörlerle, bilim adamlarıyla bu stüdyoda konuştuk. Mikrobiyologlarla da konuştuk. Kanalımızın diğer videolarına bakarsanız bu manadaki evrimle ilgili videolarımıza çok rahatlıkla ulaşabilirsiniz. O bilim adamları ile yaptığımız programların neticesinde bilimin evrimi kabul etmediğini aslında net bir şekilde ortaya koyduk. Bu videomuzda gözlemin evrime hayır dediğini sizlere anlatmaya çalıştık. Dolayısıyla başında iki gözü olan ama kör olmayan, ideolojisini bir tarafa bırakan kim olursa olsun kainata baktığında gözlemin evrime hayır dediğini anlamış olacak.